Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Ramazan ayına yaklaştığımız şu günlerde sizlere yapıp dondurucuda muhafaza edebileceğiniz hem pratik hem de çok lezzetli bir pita ekmeği tarifi hazırladım. Fırın içerisinde çok kısa sürede pişen, şöyle balon gibi de kabaran bu pita ekmeklerinin tüm püf noktalarını ve tüm detaylarını bu videomda sizler için paylaştım. Hemen bu güzel tarifimin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. İlk olarak ekmeğimizin hamurunu hazırlayalım ve bunun için uygun bir kasenin içerisine 1 su bardağı ılık sütümüzü dökelim. Ardından içerisine 1 paket instant kuru maya ilave edelim ve sonrasında 1 yemek kaşığı toz şekeri de ekledikten sonra maya ve şeker eriyinceye kadar şöyle bir karıştıralım. Ortam sıcaklığında beklemiş olan 2 yemek kaşığı yoğurdumu da yine kasemin içerisine alıyorum ve sonrasında üzerine şöyle 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Bu malzemeleri de güzelce karıştırdıktan sonra yavaş yavaş ve kontrollü olarak unumu ekleyeceğim. 200 mililitrelik bir su bardağıyla ilk olarak 2 bardak unumu ekliyorum ve sonrasında spatula ile güzelce bir karıştırıyorum. Bu tarz ekmek hamurlarında tuzu her zaman en son aşamada ekleyin. Mayanın aktifleşmesine engel olmaması için bu aşamada tuzumu ilave ediyorum ve sonrasında üzerine tekrar 1 su bardağı daha un ilave ediyorum. Hamurum ağırlaşıp yoğunlaşana kadar spatula ile güzelce karıştırdım ve bu aşamadan sonra spatulayı kenara bırakarak hamurumu elimle yoğurmaya başlıyorum. Şöyle kase etrafına yapışan hamurları da temizleyerek kasemin içerisinde hamurumu güzelce toparladım. Ve sonrasında unlamış olduğum tezgahımın üzerine alarak tezgah üzerinde de 2-3 dakika boyunca şöyle çekiştire güzelce bir hamurumu yoğuruyorum. Ekmek hamurumuz böyle pürüzsüz, ele hafif yapışan yumuşak bir kıvamda olmalı ve yoğurma işlemi de çok önemli. Lütfen hamurunuz toparlanınca hemen mayalandırmak için kenarda bekletmeyin. Bu şekilde en az 2-3 dakika boyunca tezgah üzerinde de yoğurun. Şöyle kıvamını da yakından göstermek istiyorum. Bu kıvamı geldikten sonra artık hamurumu bir kasenin içerisine alarak ve üzerine de kesmiş olduğum bir buzdolabı poşetini kapatarak kenarda ortam sıcaklığında mayalandırıyorum. Havalar soğuk olduğu için ben bu şekilde bir sofra örtüsüne sardım ve yaklaşık 40 dakika boyunca kenarda mayalandırdım. Mayalanan hamurumu şöyle açıyorum ve sonrasında içerisindeki maya kokusunun çıkması için güzelce elimle karıştırıyorum. Bu işlemi yapmazsanız eğer ekmeklerinizde maya kokusu olacaktır. Şöyle güzelce karıştırmış olduğum hamurumu tekrar hafif unlamış olduğum tezgahımın üzerine alarak bezelere ayıracağım. Tezgah üzerine almış olduğum hamurumu yine güzelce bir toparladım ve sonrasında da bir hamur kesme kartıyla bezelere ayırıyorum. İlk aşamada gelişi güzel şekilde bezelere ayırdım. Sonrasında da bir mutfak tartısı kullanarak ölçerek bezelerimi 70 gram ağırlığında ayarladım. Sizlerin mutfak tartınız yoksa yaklaşık bir mandalina büyüklüğünde yapmanız yeterli olacaktır. Pita ekmeklerini ben bugün küçük boyutlarda yapıyorum. Eğer sizler daha büyük yapmak istiyorsanız bezelerinizi bu aşamada daha büyük, böyle portakal büyüklüğünde hazırlayabilirsiniz. Pita ekmeğinin fırın içerisinde kabarması için hazırlamış olduğumuz bezeleri de bu şekilde içe doğru katlayarak yuvarlamanızı tavsiye ediyorum. Bu sayede içerisinde hava kabarcıkları oluşacak ve ekmeğiniz fırın içerisinde çok güzel kabaracak. Şimdi 10 tane bezemi hazırladım ve üzerini de kapatarak kenarda 5 dakika boyunca dinlendiriyorum. Kenarda dinlenen bezeleri açması daha kolay olacaktır. Şöyle bir tane bezemi yine hafif unlamış olduğum tezgahımın üzerine alarak merdane yardımıyla açacağım. Açmadan önce şöyle üzerini ve altını güzelce unlayıp parmak uçlarımla da hafifçe bastırdım. Sonrasında da merdane kullanarak yaklaşık 8 santim boyutlarında açıyorum. Şöyle kalınlığını da göstermek istiyorum size. Çok kalın açmadım. Yaklaşık 1 santimetre kalınlığında.
Açma işleminde kesinlikle üzerinde herhangi bir delik meydana gelmesin. Aksi halde fırın içerisinde kabarmaz ve dümdüz bir şekilde pişer. Ve bezelerimizi açarken de her bir yerinin aynı kalınlıkta olmasına özen gösterelim. Ve açmış olduğumuz bezeleri yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisinin içerisine aralıklı olarak dizelim. Bezeleri açarken böyle üzerinde minik minik kabarcıklar varsa doğru yolda ilerliyorsunuz. Böyle olduğunda kabarması daha kolay ve daha çabuk olacaktır. Şöyle bir tane tepsinin içerisine toplamda 5 tane olacak şekilde pita ekmeklerimi yerleştiriyorum. Ve sonrasında da üzerine bir örtü örterek pita ekmeklerimi yaklaşık 15-20 dakika boyunca tepsi mayası yapıyorum. Bu aşama da çok önemli. Mutlaka kenarda en az 15-20 dakika boyunca pita ekmeklerinizi tepsi mayası yaptırın. Pita ekmeklerim kenarda mayalanırken ben de fırınımı açıyorum. 250 derece alt üst fansız ayarda fırını boş bir şekilde en az 5 dakika boyunca çalıştırdım ve önceden ısıttım. Size de tam bir süre belirlemek amacıyla süresini de aktif hale getirdim. Ve ilk tepsimi hemen hızlı bir şekilde fırınımın orta rafına yerleştiriyorum. Bu aşamada hemen fırın tepsisini içerisine yerleştirin ki içerisindeki sıcak hava dışarı çıkmasın. Gördüğünüz gibi çabucak bir şekilde pita ekmekleri kabarıyor ve çok kolay bir şekilde de pişiyorlar. Benim fırınımın ayarına göre toplamda 8 dakikada pita ekmeklerim bu şekilde pişmişlerdi. 8 dakikanın sonunda pişen pita ekmeklerimi fırından çıkartıyorum. Şöyle de size yakından göstermek istiyorum. Üzeri ve altı çok güzel piştiler. Aynı zamanda da çok güzel kabardılar. Evet, tüm pita ekmeklerimi pişirdim. Şöyle yakından da size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hem yumuşacık hem de çok güzel kabaran, çok da lezzetli bir ekmek oldu. Pişen bu pita ekmeklerini soğuduktan sonra buzdolabı poşetiyle dondurucuya kaldırarak dilediğiniz zaman çıkartıp yine ilk yaptığınız tazelikte tüketebilirsiniz. Şöyle bir tanesini keserek de size iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bu ekmeği isterseniz arasına domates, peynir koyarak ya da isterseniz tavuk dönerle servis ederek de tüketebilirsiniz. Evet, bugün bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Tarifim hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.